Hayatta kalma projesi mi yoksa insanların çirkinliği mi desek? Hizmete hizmet etmek mi? Ay İnsanlık bence öldü. Biraz magazin ya da kötü haber duyma ihtiyacımız var bizim. Bizim iyi olun, uyanın dedik. Olmadı. Sözümün arkasındayım. Tüm meslekler silinmek üzere. Nasıl anne karnında 9 ay yaşıyorsa bebek, biz de 9 ayda sizi yeniden doğuruyoruz kuantum alanda. Zamansız sorulara zamansız bir şekilde hoş geldiniz. Dualarınız kabul olsun istiyorsanız, sıkıntılarınız geçsin istiyorsanız videoyu paylaşın. Çünkü iyilik yaptıkça, şükür çoğaldıkça, hayat paylaşıldıkça güzel. Videoyu paylaşın, iyiliği çoğaltın lütfen. Hoş geldin Halime, sor. Hoş geldin hocacığım. Sorayım bakalım, birazcık magazin konuşalım. Nasıl konuşalım? Magazin. Şöyle, şunu konuşacağız. Şimdi bu son dönemlerde zaten çokça fazla sansasyonel olaylar oluyor. Mesela bir ünlünün ya da bir fenomenin rezilliğini böyle ağzını açık izleyip altına şöyle bir okkalı yorum döşeyim dedin mi hiç yani? Ya da kendi hayatındaki küçük hataları görmemek için başkasının büyük yangınında ısınmak sence insanların bir hayatta kalma projesi mi? Hayatta kalma projesi mi yoksa insanların çirkinliği mi desek? Bir başka birinin başına bir olay geldiğinde oraya yazmak bizi kahraman mı yapıyor? Yani biz de olabilirdik. O kişi aslında o kişinin başına bir olay geldiğinde bize de gelebilir, bize de olabilir mesajı vermiyor. Bugüne kadar hiç kimseye yazmadım. Yazmayı da düşünmüyorum. Ayrıca da yeni bir güvenlik sistemi geliyor artık. Normal TC kimliğini girmeden yorum dahi yapamayacaksın. Allah'a şükürler olsun dedim, hamdolsun dedim. Çünkü bize de aynılarını yaptılar biliyorsun Halimeciğim. Yapmaya da devam ediyorlar. Evet. Bakalım bunun hesabını nasıl verecekler? Yapmamalıyız. Bu bir kahramanlık da değil. Bunu yaptığımızda da kendi duygularımızı bir şekilde pohpohlamaya çalışıyoruz evde oturarak. Ego tatmini mi yapıyoruz? Bu mesajı çekerek. Kazancımız ne oluyor? Kötülük mü? İnsan nefsi sisteme, şeytani hizmete hizmet etmek mi? Ay sevmedim bu soruyu. Evet, ben de sevmedim. Yani şöyle akşamları hani böyle televizyonları izliyoruz ya da dijital platformları izliyoruz. Orada böyle bütün filmlerde, dizilerde her şey gayet yerinde. Herkes bir böyle adalet dağıtıyor, yargı abidesi. Vuruyor, kırıyor, parçalıyor. Var tabii her şey. Pat. Orada onları izleyip böyle deşarj oluyoruz. Kendimizi motive ediyoruz ama gerçek hayatta bir haksızlığa uğradığımızda sadece tweet atarak müdahale edebiliyoruz ya. Bu vicdanımızı uyuttuğumuz bir doz narkoz mu diyelim. Yani gerçek hayatta aynı şey olmuyor. kendi kul hakkımızı yiyoruz. Evet. Başkalarının haklarını yiyoruz. Yargı yapıyoruz. Yemeye de devam ediyoruz. Arkasından konuşuyoruz. Yüzüne konuşmayı da tercih etmiyoruz. Dost acı söyler şeklinde de olmuyor. Kendimize gelince de ağlanmak, kurban rolünde olmak ve suçlamaktan başka bir şey yapmıyoruz. İnsanlık öldü. İnsanlık bence öldü. Bu yani gidişat onu gösteriyor. Yani herkes oturduğu yerden klavye delikanlısı. Kötüyüz yani. Kötüyüz Halime. Öyleyiz. Yani bir doz mu 1000 doz şeklinde alıyoruz. Evimizde işte krallar, kraliçeler şeklinde o bedensel hafızada bambaşka ruh hallerinde yaşıyoruz. Sonrasında da neden olmuyor sorusunun içinde kayboluyoruz. İşte bu yüzden. Evet. İşte bu yüzden. Tam da nedeni bu aslında. Evet. Tam da nedeni bu. Güzel. O zaman şöyle yapalım. Bir ekonomik şizofreni. Biliyor musun hocam bunun ne olduğunu? Hani böyle sabah kalkıyoruz, o ürünün fiyatı nerede, ne kadar? Burada ne kadar? Market geziyoruz, her yerde indirimli almaya çalışıyoruz ya. Sonra diyoruz kâr ettik biz bundan diyoruz. Evet. Şimdi biz bu sürekli değişen etiketler arasında gidip gelirken zihnimiz bir hesap makinesine mi döndü acaba? Yoksa hepimiz toplu bir kumar masasında mı? Yani aslında şöyle tabii ki bilerek ve isteyerek kimse kazıklanmak istemez. Tabii canım. Bir serbest piyasa var. Mesela bir ürün burada şu kadar paraysa başka yerde daha fazla olabiliyor. Eskiden yoktu bunlar, artık zihin döndü yani bu işlerde. Kahveler bile her yerde farklı. Tatlılar farklı, kıyafetler her yerde farklı olabiliyor kalitesine göre. Aslında bir taraftan da bu özgürlük. Ama hani bu bir kumar masasıysa tabii ki insan kazıklanmak istemiyor. Okey, onu da anlıyorum. Yine de en kalitesini, en iyisini kazıklanmadan yeme isteği bence
insanın en doğal ihtiyacı. Ama bunların böyle olmasını da biz istedik ya. Çeşitliliği biz istedik, farklılığı biz istedik. Büyük olsun, küçük olsun dedik. En üstteki olsun, en alttaki olsun dedik. Küçümseyelim dedik, büyüklenelim dedik. Biz istedik böyle bir dünyada yaşamayı ve dünyayı bu hale getiren de biziz. Neyin şikayetindeyiz o zaman? İnsanoğlu her daim şikayette. Geçenlerde bir videoda söyledim ya, 3 yanı olan bir gömleğe 50.000 lira verebiliyoruz. Moda diye. Maalesef. Bir diğer sorumuza geçelim. Geç bakalım, güzel olsun ya sorular. Ciddi karar. Hocam artık bu sorularla ilerliyoruz. Bundan sonra böyle dijital, teknolojik, hep değişik sorular böyle. Değişik de Tabii. içinde ruh yok, aşk yok, Yok artık ama sevgi sen ruh yok artık dedin ya. Olmayacak dedin Ama bu gidişle. evet, şimdi bu soruları sormamızın sebebi de şu, dünya Bunları fark buraya etmeleri aslında ivme yani, verdi. evet. Yani eskiden mesela bir değersizlik anlatırdık, yetersizlik yok. anlatırdık, ait hissetmemi anlatırdık, bolluk berekete nasıl geçeceğimizi anlatırdık, kuantum alanı anlatırdık. Çünkü bunlar izlenmedi. Hayatı dinlemek istiyoruz. Yani kim öldü, kim kaldı, kim giydi, ne giymedi, ne etti. İşte tam da onu soracağım şimdi bu Evet, soruda. içerik üreticisi olmaya çalışıyoruz. İçerik üreticisi. Bunları izlediğiniz için bunları bilmek istiyorsunuz. Yani biraz magazin ya da kötü haber duyma ihtiyacımız var bizim. Bizim iyi olun, uyanın dedik. Olmadı. Yani şöyle o zaman sorayım, sorumu bu şekilde getireyim. Ciddi kararların alınması gereken masaların birer reality show programına dönmesi. İzliyoruz ya hani artık Evet, yalandan ekonomi da. değil mi? Ya hem Bir onlar reality hem show yani. birbirleri kavgadan Bilgi yok. başka hiçbir şey yapmıyorlar. Her şey kavga, her şey sorun, her şey sıkıntı, her şeyde bir kaos var. Maalesef. Ve dizilerde öyle, ekonomi haberlerinde öyle, siyaset anlatırken öyle. Çocuklarımıza kavga etmeyi mi öğretiyoruz acaba? İşte biz burada gerçekten yönetilmek mi istiyoruz yoksa her akşam bize yeni bir karakter ve kavga sunan dev bir tiyatronun sadık izleyicileri miyiz? Tabii ki taraf oluyoruz. Hoşumuza gidiyor herhalde bunlar. Yani bizlik bilincimiz artık yok. Biz olalım diyoruz, biz olamıyoruz. Biz ya yıkmaya çalışıyoruz ya yok etmeye çalışıyoruz. Yönetilirken de bu böyle yıkılalım, yok olalım, öyle olalım istiyoruz. Yani bunları biz yaptık. Buraya sormuyoruz. Sevgiyle olsun demiyoruz. Her şey de buna doğru gidiyor Halime. Aslında bizim neyi tercih edersek, neyi izlersek onun üzerinden geliştiriyorlar bunları ve bunları gerçekten de reality show olduğunu insanlar anlamıyorlar galiba. Gerçek zannedip ona göre ilerliyorlar. Ne diyelim? Allah herkese kolaylık versin diyelim hocam. Diyecek bir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Amin, diyelim. amin. Kendini bilen Rabbini bilir. O zaman kendinizi bilin. Yani bir yerden bir elini tutun insanlığın. Bir yerden bir hayatınızı tutun. Bir yerden bir neden bu dünyaya geldiğinizi bir öğrenin. Bir yerden bir ne yapabilirim bugün hayat için, dünya için, kendim için deyin. Kavgayı sevmeyin, gürültüyü sevmeyin. Birilerine hava atmak için bir şeyler yapmayın. İnsan olun, kendiniz olun dedik bizi duymadınız. Duymamaya da devam ediyorsunuz. Şimdi o zaman dün sen anlatıyordun galiba hocam yapay zeka hangi meslekte o ya? Bir tane mesleği bitirmiş diye bir haber okudum bana da hatırlamıyorum şu anda. Şimdi gerçekten burada Meslekleri işimizi bitiriyor. Evet, Evet, kaybetmekten yapay mi zeka biz korkacağız? Yoksa biz de zaten bu işleri yaparken bir robota dönüşmedik mi artık? Zaten Bu biz robota gizli dönüştük. aşağılanma hissi mi bizi canımızı yakan şey? Yani yapay zeka bizi aşağılıyor bir kere. Evet. Bizden çok daha akıllı, çok daha verimli, çok daha yetenekli Aynen ve öyle. devamlı da öğreniyor. Devamlı kendini geliştiriyor. Biz kendimizi Maalesef. geliştirmiyoruz. Biz daha da tembel olduk, daha da kendimizi uyuşturduk, daha da hipnotik bir şekildeyiz. Öyle davranıyoruz. Biz burada o zaman yapay zeka ile ne yapacağız? Nasıl başa çıkacağız? Başa çıkmayacağız. Bizim hizmetimizde olsun istedik, bizim hizmetimizde. Biz de onlar gibi değil miyiz robot? Ama biz o kadar çok tembelliğe alıştık ya. Bu tembellikten sonra yapay zeka bizi geçecek. Hani mesleklerde elden gidiyor yani. Ben sözümün arkasındayım. Bütün meslekler silinmek üzere. Biz aslında yapay zekanın bizi aşağılaması Kişisel bizi mesleklerin zorluyor. tamamı gidecek. Yani insana hizmet eden kişisel meslekler tamamen gidiyor. Çünkü yapay zeka bizim yerimizde bunu yapacak. Ama ben hala duygudan yanayım. Ben hala candan cana, kalpten kalbe, özden öze yanayım. Sor bakalım Çünkü Halime. tekrar soruyorum ve son, Karıştır ortalığı. hadi soruyorum hocam. Bu son soruyla birazcık Çok ateşli kafalarda bir program soru oldu işareti bu ya. bırakalım. Çok ateşli. Biraz düşünsünler diğer programımıza kadar da. Şimdi kuantum fiziğine göre, bu arada bu çok değerli, çok sevdiğimiz bir öğrencimizin bize Öğretim üyesi, yazdığı üniversitede soru. hoca kendisi. Öpüyoruz kendisini, o kendisini bilir. Kuantum fiziğine göre gördüğümüz her şeyin %99'u boşlukmuş. Evet, doğru. Kuantum fizikçileri de eğer bu böyleyse
öyleyse aynaları ve yer çekimini açıklayamıyoruz. Bunların çalışmaması gerekir diyorlar. Sen bu konuda ne diyorsun? Benden kuantum drama uygulayıcılık, level 1, level 2, level 3 ve şamanik almaları gerektiğini söylüyorum. Şamanik kuantumda yani 9 aylık maceranın sonunda bunların hepsini açıklıyorum. Hem %1 gerçeklik var, hem de yer çekimi ve aynalar nasıl çalışıyor. Bunu bildiği için bu soruyu da hazırladı. Bunun hepsini bilimsel, Kur'an-ı Kerim'e bağlantılı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e bağlantılı, bilimsel, fiziksel, psikoloji her yönden bütün sorulara cevap veriyoruz zaten. Onun için nasıl anne karnında 9 ay yaşıyorsa bebek, biz de 9 ayda sizi yeniden doğuruyoruz kuantum alanda. Her şey yalan olabilir mi? Her şey illüzyon zaten. Hiçbir şeyin gerçekliği olmayabilir mi? Ya öyleyse senin en çok Ya öyleyse, kullandığın ya öyle öyleyse. değilse. Zamansız sorular yine harikaydı. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Bakalım belki bir başka macerada buluşuruz. Belki zamansız sorulara devam ederiz. Abone olun, yorum yapın. Selamım selam. Ruhum ruhunuzu yine çoktan onayladı. Biz gider. Mersi. Hadi. Gördüğün gibi hadi.